26 yaşında bir adam vücut geliştirme için steroidleri kullandı. Günler sonra vücudunda bunlar olmaya başladı. MC, Ankara'da yaşayan 26 yaşında bir elektrikçiydi. Ancak asıl eşinin dışında spor için yaşıyordu. Spora 6 yaşında başlamıştı ve ergenliğe geldiğinde çoktan yarışmalara kazanıyordu. 20'li yaşlarında ise artık Türkiye şampiyonlarına katılacak seviyeye gelmişti. Ama bu sefer işler farklıydı. Türkiye'de düzenlenen en büyük vücut geliştirme yarışmasına katılmaya ve kazanmaya planlıyordu. Ancak bunun için doğal fiziği ona kupaya getirmeyi yetmeyecekti. Bir steroid kuruna girmesi gerekiyordu. Çünkü vücut geliştirme dünyasında rekabet baskısı aşırıdır. Standartlar adeta gerçek dışıdır. Bu yüzden sporcuların steroid kullanması maalesef yaygındır. Bu steroidler kas yapsa da jinekomasti yani erkeklerde göğüs büyümesi, kısırlık ve diğer hormonal sorunlar gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. MC'de bu yaşam tarzını ve steroid, spor salonu, supplementler ve performans artırıcı ilaç kurlarının karşılayabilmek için elektrikçi olarak tam zamanlı çalışmaya başladı. Ta ki 2 gün öncesine kadar hastaneye kaldırılmasından 2 gün önce MC son steroid kurunu enjekte etti. Saatler sonra kendini halsiz ve yorgun hissetmeye başladı. Bunu önemsemedi. Belki de Ankara'nın o sıcak yazındandır diye düşündü. Ancak akşama doğru spor salonundan döndüğünde rahatsızlığı iyice artmıştı. Sonra eklemleri ağrımaya başladı. Gece olduğunda ise ayağı o kadar şişmişti ki yürüyemiyordu. Ayağının tabanı önce kaşındı, sonra morardı ve yayılan bir kızarıklık oluştu. Derhal hastaneye kaldırıldı. Doktorlar iltihabı azaltmak için kortikosteroid ve antihistaminik ilaç verdiler. Bunun bir egzama olduğunu düşünüyorlardı. Ama burada daha başka bir şey oluyordu. Tıbbi kayıtları incelendikçe ve kendisiyle konuştukça doktorlar şunları öğrendi. MC sık sık steroid kullandığını itiraf etti. 6 ay önce idrarında kan görülmüştü. Çocukken apandisit ve bademcik ameliyat olmuştu. Ve en önemlisi anne ve babası akrabaydı. Başlangıçta doktorlar bunun da apandisit gibi bir karın iltihabı olabileceğini düşündüler. Şüphelerini doğrulamak için karın bölgesinin tomografi istediler. Ancak tomografi akut bir iltihap göstermedi. Onun yerine böbreklerinde nedbeleşme olduğunu ortaya çıkardı. Bu muhtemelen önceki idrarındaki kanamanın açıklamasıydı. Ama bu eklem ağrısını, ateşini ve dokuntuyu açıklamıyordu. Bir şeyler eksikti. Bu arada MC'nin durumu kötüleşmeye devam etti. İştahı kesildi. Yorgunluk hissi ve ateşi iyice yükseldi. Geceleri ter içinde kalıyordu. Eklem ağrıları dayanılmaz hale geldi. Verdikleri ilaçlar işe yaramıyordu. İşte tam bu noktada doktorlardan biri şüphelendi ve farklı bir ihtimali, ailevi Akdeniz ateşi, FMF olasılığını gündeme getirdi. Hemen genetik testi istendi. Testi sonucu 16 kromozomdaki MEFV geninde bir mutasyon olduğunu göstererek pozitif çıktı. Gizem çözülmüştü. MC'de ailevi Akdeniz ateşi vardı. Hayat boyunca göz önünde olan ancak fark edilmemiş nadir kalıtsal bir hastalık. FMF, Akdeniz kökenli toplumlarda, özellikle Türkler, Ermeni, Arap ve Yahudiler arasında yaygın olarak görülen kalıtsal bir otoinflamatuar hastalıktır. Burada MEF gene, iltihabı düzenlemeye yardımcı olan pyrin adlı bir protein kodlar.
Ancak FMF'de bu cin mutasyon uğrar ve kontrolsüz bir iltihaba neden olur. MC'nin durumunda iltihap bir kez başladı mı durdurulamıyordu. Bu da güçlü bir iltihap sinyali olan interleukin 1'in kontrolsüz üretimine yol açıyordu. Peki MC'de neden bu mutasyon vardı? Hatırlayın, anne ve babası akrabaydı. Görünüşe göre her ikisi de bozuk cinin taşıyıcısıydı ve bu cini ikisi birden ona aktarmıştı. Bu bulgular FMF'i kesinleştirdi. FMF'de tekrarlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı ve eklem iltihabı görülür. Ataklar apandisit ve bademcik iltihabına taklit eder. Bu da MC'nin çocukken neden o ameliyatları olduğunu açıklar. O zamanki doktorları sadece simptomları tedavi ediyor. Altta yatan asıl hastalığı göremiyorlardı. Zamanla FMF amiloidoza neden olabilir. Bu anormal proteinlerin organlarda, özellikle böbreklerde biriktiği bir hastalıktır. Bu da MC'nin böbreklerindeki netleşmeyi ve idrarındaki kanı açıklıyor. Doktorlar MC'yi hemen kolşisin tedavisine başlandı. Kolşisin ilacı, iltihabı tetikleyen beyaz kan hücreleri olan nötrofilleri blok ederek çalışır. Basitçe söylemek gerekirse, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesini durdurur ve interleukin 1'i kontrol altında tutar. Kolşisin tedavisine başladıktan birkaç gün sonra MC'nin durumu düzeldi. Eklem ağrıları ve dokuntusu geçmeye başladı ve hayat boyu bu tedaviye devam etmesi gerektiği söylenerek taburcu edildi. Vücut geliştirme yarışmalarına katılmasına izin verilse de durumunun zaman zaman kötüleşebileceği konusunda uyarıldı ve kendisine çok iyi bakması gerektiği söylendi. Peki, steroidler bu hikayenin neresindeydi? Steroidler FMF'ye neden olmadı. Ancak MC'de cinlerin çoktan yaktığı bir ateşi adeta benzin döktüler. Vücudu zaten kontrolsüz bir iltihapa savaşırken steroidler bağışıklık sistemini daha da zayıflattı. Bu da böbrek hasarı ve idrarda kanama gibi organ hasarlarına yol açtı. MC bir hafta sonra taburcu edilmiş olsa da onun hikayesi cinlerin, yaşam tarzının ve çevrenin nasıl beklenmedik şekillerde çarpışabileceğini gösteriyor. Doğru tedaviyle MC hayatta kaldı. Ancak kolşisin olmadan ve steroid kullanımına devam etmiş olsaydı FMF organ yetmezliğine ve erken ölüme yol açabilirdi. Sağlık söz konusu olduğunda gerçek güç ağırlık kaldırmak değil, sınırlarını bilmek ve vücudunun dayanabileceklerine saygı duymaktır. Eğer buraya kadar geldiyseniz dinlediğiniz için teşekkürler. Kendine iyi bakın.